Yaklaşık 3600 yıl önce Sarıırmak'ın çevresinde kök salan antik Çin medeniyeti, dönemin süper güçleri olan Mısır ve Mezopotamya krallıkları kadar geniş topraklara yayılmamıştı. O dönemde günümüz Çin topraklarının yalnızca sınırlı bir bölümünü hükmeden Şang Hanedanlığı, insanla tanrılar arasında kurulan görünmez bir iletişim ağına hakimdi. Bu hanedanlık dönemi, Çin'in ilk yazılı belgelerinin, bronz döküm sanatının ve ritüel sistemlerinin geliştiği bir dönemdi. Şang etkisi altındaki tüm alanlarda nüfusun 3 ila 5 milyon arasında olduğu, hanedanlığın merkezinde ise 1 milyon olduğu tahmin ediliyor. Şang halkı, önceki Neolitik tarım topluluklarının devamıydı. Özellikle yaklaşık M.Ö. 3000 ile M.Ö. 1900 dönemleri arasında yaşayan Longshan kültürü, Şang Hanedanı'nın öncüsü olarak kabul edilir. Bu kültürel miras üzerine inşa edilen Şang Hanedanlığı, M.Ö. 1600 ile M.Ö. 1046 yılları arasında hüküm sürmüştü. Şang dünyasında kararlar yalnızca insanlar tarafından alınmazdı. Savaşın, hastalığın, doğumun ya da kuraklığın ardında daima göğün bir mesajı aranırdı. Kehanet kemiklerine yazılan mesajlar, çatlayan kemiklerle ilahi cevaplara nasıl dönüşüyordu? Günümüzde milyarlarca insanın iletişiminde kullandığı Çince karakterlerin en erken biçimi hayvan kemiklerine kazılarak tanrılara yazılan mesajlarla nasıl doğdu? Kehanetin kemiklerde arandığı bir dönemde kemiklerde adı defalarca geçen ve savaşlara hükmeden gizemli kadın kimdi? Erkeklerin hüküm sürdüğü, kadınların adının bile anılmadığı bir çağda o hem savaşta hem de ayinlerde ön saflardaydı. Binlerce yıl boyunca sadece bir efsane olduğu düşünülüyordu. Ta ki 1976 yılında sıradan bir inşaat kazısında mezarı bulunana kadar. Çin arkeoloji tarihi en sarsıcı keşiflerinden birine sahne olacaktı. Şimdi antik tarihin izinde kehaneti kemiklerde arayanların gizemli dünyasını keşfetmek için binlerce yıl öncesine doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Günümüzde milyarlarca insanın iletişiminde kullandığı Çince karakterler ilk ortaya çıktığında tanrılarla konuşmak için kullanılıyordu. Bu şaşırtıcı gerçeği anlamlandırabilmek için 3600 yıl geriye Çin tarihinin yazılı kaynaklarla doğrulanmış ilk hanedanı olan Şang Hanedanlığı'nın erken dönemine gitmemiz gerekiyor. Şang Hanedanlığı döneminde evren katı bir hiyerarşiyle düzenlenmişti. En tepede doğanın, insanların ve kaderin mutlak hakimi olan Shangdi bulunuyordu. Shangdi göğün tanrısıydı. Ama aynı zamanda yağmurun, savaşın, bereketin ve ölümün de belirleyicisiydi. Ona doğrudan ulaşmak mümkün değildi. Onunla iletişim kurmanın tek yolu atalar aracılığıyla gerçekleşiyordu. Atalar ise sıradan ölüler değildi. Onlar öbür dünyada hala yaşayan etkili ve güçlü varlıklardı. Aileyi, devleti ve krallığı koruyabilecekleri gibi ihmal edildiklerinde felaketlere de yol açabilirlerdi. Bu yüzden Şang toplumunda atalara tapınma hem dinsel hem de politik bir görevdi. Kökenleri M.Ö. 30 bine kadar uzanan şaman inanç sistemi doğa ruhlarıyla iletişim kurmaya dayalıydı. Ancak Şang Hanedanlığı'nda bu rol şamanlar yerine kral ya da özel bir ruhban sınıfı tarafından üstlenilmişti. Krallar sadece yönetici değil, gökyüzüyle yeryüzü arasında birer köprüydü. Onların varlığı halkın tanrılarla olan bağının teminatı sayılıyordu. Fakat krallar atalarının ruhlarına danışmadan hiçbir karar almaz ve hiçbir savaşa girmezlerdi. Şang insanı için evrendeki her olay bir işaretti. Kuraklık, savaş, hastalık ya da doğum gibi olaylar yeryüzünün değil gökyüzünün kararı sayılıyordu.
Tanrılarla konuşmak için sözlere değil, kemiklere yazılacak yazıya ihtiyaç vardı. İşte bu ruhlarla kurulan iletişim, yazının da sahneye çıktığı yerdi. Kehanet kemikleri, yazının ortaya çıkış sürecinin hem aracı hem de kaynağıydı ve dönemin düşünce dünyasını anlamak için elimizdeki en somut kanıttı. Hayvan omuz kemikleri ya da kaplumbağa göğüs kabukları üzerine sivri aletlerle sorular kazınır, ardından bu kemikler arkalarından kızgın bir metal çubukla ısıtılırdı. Isıya maruz kalan kemiklerde oluşan çatlaklar sorunun cevabı sayılırdı. Fakat bu bir rastgelelik değil, kutsal bir okuma ritüeliydi. Her çatlağın yönü, şekli ve derinliği farklı bir anlama gelirdi. Sadece rahipler, kralın bizzat kendisi ya da yüksek rütbeli görevliler bu çatlakları okuyabilirdi. Bu kemiklerden elde edilen bilgiler sadece ayin tarihleri ya da hava durumlarıyla sınırlı değildi. Dönemin yöneticileri, düşmanların hareketlerinden çocukların doğum tarihlerine kadar pek çok şeyi bu çatlaklara sormuşlardı. Hatta bazı kemiklere kraliçelerin hamilelikleri, askeri seferlerin uygun zamanı ve hatta şarap tanrısı kızgın mı gibi sorular bile kazanmış durumda. Bu kemiklerde yalnızca sorular yer almıyordu. Bazen cevaplar, bazen de sonuçlar yazılırdı. Örneğin, kurban töreni yapılmalı mı sorusunun altında yapıldı, yağmur geldi gibi kısa notlar yer alıyordu. Bu da gösteriyor ki bu uygulama sadece geleceği öğrenmek için değil, yaşanan olayları belgelemek için de kullanılıyordu. Yani kehanet kemikleri hem karar alma sürecinin bir parçasıydı hem de bir tür arşiv görevi görüyordu. Bugün arkeologların elinde on binlerce çatlak kemik parçası var. Bunların çoğunda Çin yazı sisteminin en erken örnekleri yer alıyor. Modern Çince karakterlerin kökleri ilk kez bu kehanet sorularının ve yanıtlarının kazındığı o kemiklerin üzerinde ortaya çıktı. Yani antik Çin'de yazının ilk işlevi tanrılara danışmaktı. Zamanla bu sistem insanlar arasında da yazılı bir iletişim aracına dönüştü. Binlerce yıl boyunca bu kemikler Şang halkının tanrılarla kurduğu diyaloğun sessiz tanıkları olarak toprağın altında kaldı. Ta ki 19. yüzyılın sonlarında üzerlerinde garip semboller bulunan bu çatlak kemikler yeniden keşfedilene kadar. Başlangıçta halk arasında ejderha kemiği adıyla ilaç olarak satılan bu kalıntıların aslında kadim bir uygarlığın yazılı arşivi olduğu anlaşıldığında Çin yazı sisteminin kökenlerine dair tüm bilgiler yeniden değerlendirildi. Arkeologlar on binlerce kehanet kemiğini inceledikçe içlerinde tekrar eden bazı isimler dikkat çekmeye başladı. Fu Hao ismi özellikle öne çıkıyordu. Ancak uzun yıllar boyunca bu isim yalnızca kemiklerin üzerindeki bir gölgede var oldu. Gerçekten yaşadığına dair hiçbir fiziksel kanıt bulunamamıştı. Ta ki sıradan bir inşaat kazısında tesadüfen açığa çıkan o mühürlü mezar tarihin sessizliğini bozuncaya kadar. 1976 yılında Çin'in Anyang bölgesinde sıradan bir inşaat çalışması sürüyordu. Şantiye alanında toprağa kazan işçilerden biri kazmasını yere indirdiği anda alışılmadık tok bir ses duyuldu. Toprağın altından gelen bu metalik titreşim orada bir şeyin saklı olduğunu haber veriyordu. Kazmanın çarptığı yüzeyin çevresi dikkatle temizlendi. Toprak yavaşça kazıldıkça altından insan eliyle şekillendirilmiş bronz bir obje çıktı. Kazılar devam ettikçe toprağın altından ustalıkla dizilmiş taş duvarlar ve üzerlerinde hala izleri duran antik mühürlemeler ortaya çıkıyordu. Toprak sanki derin uykusundan uyanmak istemeyen bir sır gibiydi. Çalışmalar durduruldu ve alan hızla koruma altına alındı. Kısa süre sonra Pekin Üniversitesi'nden deneyimli arkeologlar ve tarih öncesi Çin mezar mimarisi konusunda uzman akademisyenler sessizliğe bürünmüş kazı alanına ulaştı. Ayak bastıkları her adımda toprağın altından yükselen tarihi ağırlığı hissetmemek mümkün değildi. Arkeologlar buranın sadece bir mezar olmadığını, Çin'in kadim geçmişine açılan mühürlü bir kapı olduğunu anlamaya başladılar.
Çin arkeoloji tarihinin olağanüstü keşiflerinden biriyle karşı karşıyaydılar. Burası Shang Hanedanlığı'na ait yağmalanmamış tek kraliyet mezarıydı. Mezardan çıkarılanlar ise başlı başına bir çağın yeniden doğuşuydu. 7000'den fazla arkeolojik eser, 6 insan iskeleti, 16 köpek kalıntısı ve çeşitli ayin objeleri. Ayrıca mezarın zengin bronz eserlerle dolu olması da bir kraliyet mezarı olduğuna işaret ediyordu. Ancak bu mezarı eşsiz kılan şey, gün yüzüne çıkarılan bu nesnelerden çok taş levhanın üzerinde özenle kazınmış Fu Hao ismiydi. Binlerce yıl boyunca yalnızca kehanet kemikleri üzerinde rastlanan bu isim, kimliği hep belirsiz kalan bir kadına sonunda beden kazandırıyordu. Daha önce yalnızca Sima Qian gibi tarihçilerin derlediği mitolojik anlatılarda geçen bir kadının gerçekten var olduğu ispatlanmıştı. Peki bu gizemli kadın kimdi? Yaklaşık M.Ö. 1200'lerde Shang Hanedanlığı'nın hüküm sürdüğü dönemde Kral Wu Ding'in eşi olan Fu Hao tarih sahnesine adım attı. Başlangıçta yalnızca bir kraliçe olarak anılsa da zamanla onun saraydaki konumunun çok ötesinde bir role sahip olduğu anlaşıldı. Fu Hao sadece bir eş değildi. Aynı zamanda ruhani otoriteye sahip bir rahibe, ordulara komuta eden bir general ve devletin en kritik kararlarında söz sahibi olan bir liderdi. Mezarda bulunan çok sayıda bronz savaş silahı onun askeri bir lider olduğunu açıkça gösteriyordu. Bu miktarda silahın bir kadının mezarında bulunması o döneme göre çok sıra dışıydı. Çok sayıda bronz ayin kabı, kurban objesi ve dini simgeler ise onun rahibelik ya da ayin yöneticiliği yaptığını gösteriyordu. Zengin mezar eşyaları ve mühürler de devlet içindeki yüksek statüsünü ortaya koyuyordu. Sıradan bir eş için bu kadar ihtişamlı bir mezar yapılmazdı. Bu olağanüstü konumu dönemin kehanet kemiklerine kazınan yazılarda açıkça görülüyor. Arkeologlar daha önceden yapılan kazılarda üzerinde Fu Hao'nun adının geçtiği tam 256 kemik parçasını keşfetmişti. Bu metinlerde sıradan ünvanların ötesine geçen sorular yer alıyordu. Fu Hao, Qian halkına sefer düzenlesin mi? Fu Hao'ya kurban ayini için görev verilsin mi? Fu Hao'nun liderlik ettiği birlik zaferle döndü mü? Bu kayıtlar onun yalnızca bir hükümdarın eşi değil, ayinlerde görev alan bir ruhban, savaş meydanında zafer kazanan bir komutan ve karar alma süreçlerinin merkezindeki bir figür olduğunu kesin bir şekilde ortaya koyuyordu. Dönemin ataerkil yapısı düşünüldüğünde Fu Hao'nun bu kadar çok alanda etkinlik göstermesi onu çağın en sıra dışı ve güçlü karakterlerinden biri haline getiriyor. Fu Hao'nun mezarında keşfedilen bronz baltalar, kılıçlar ve büyük ayin kapları yalnızca erkek hükümdarlara ya da generallere ait eşyalardı. Mezarda bulunan 6 insan iskeleti ise ölümden sonra hizmet etmesi için kurban edilmiş köleler olduğunu ortaya koydu. Ayrıca 16 köpek de ayin amaçlı kurban edilmişti. Bu onun hem savaşlarda hem de ruhani dünyada merkezi bir figür olduğunu yeniden kanıtlıyordu. Çin tarihindeki çoğu kadının adı kayıtlarda yer bulmazken onun bir kimlik sahibi, bir karar verici olarak tanındığı ve bu rolün toplumca onaylandığı anlaşılıyor. Shang dönemi, kadınların sosyal ve politik hayatta çok sınırlı yetkilere sahip olduğu bir çağdı. Fu Hao'nun pozisyonu tam manasıyla bir kırılma noktasıydı. Aynı zamanda bizzat savaş meydanında zafer kazanmış ilk Çinli kadındı. Rivayetlere ve kehanet kemiklerine göre Fu Hao toplamda 13 askeri sefere liderlik etmişti. En bilinen savaşlarından biri batıdaki Qian halkına karşı düzenlediği seferdi. Fu Hao bu savaşı hem askeri güçle hem de spiritüel hazırlıklarla kazanmıştı. Düşmanların zayıf dönemini kehanetlerle saptamış, seferin yönünü ise ayinlerle netleştirmişti. Kral Wu Ding onun ölümünden sonra büyük bir yıkım yaşadı. Tarihi kayıtlarda Fu Hao'nun ölümünden sonra kralın uzun süre danışman sıkıntısı çektiği, ayinlerde rehbersiz kaldığı ve politik boşluk yaşandığı açıkça yazılır.
Tüm bunlar onun devlet yapısının ruhani ve askeri mihenk taşı olduğunu gösteriyor. Fu Hao'nun yaşamı, antik Çin'de bir kadının hem göğe hem de toprağa hükmedebileceğini kanıtlayan eşsiz bir örneğe dönüşmüştü. Hiçbir güç ne kadar sağlam görünürse görünsün, zamana ve içten gelen kırılmalara karşı sonsuza dek direnemezdi. Fu Hao'nun ölümüyle birlikte Shang Sarayı'nda oluşan boşluk sadece bir danışmanın kaybı değil, aynı zamanda manevi dengeyi sağlayan bir direğin yıkılmasıydı. Onun yokluğunda gökle yer arasındaki bağ zayıfladı. Ayinler yönsüz kaldı ve ordu kararsızlaştı. Shang hanedanlığı en parlak dönemini ardında bırakmıştı. Zaman ilerledikçe büyüyen kırılganlık daha büyük bir çöküşün habercisi olacaktı. M.Ö. 1046 yılı Çin tarihinde bir hanedanın çöküşünü ve yeni bir çağın başlangıcını simgeler. Yaklaşık 550 yıl boyunca hüküm süren Shang hanedanlığı, kehanet kemikleriyle geleceği okuyan, atalara kurbanlar sunarak tanrıların rızasını almaya çalışan bir uygarlığın temsilcisiydi. Ancak zaman ilerledikçe bu büyük hanedanın iç yapısı çatırdamaya başladı. Özellikle son Shang kralı Tixin döneminde hanedanın kaderini belirleyecek derin bir çözülme yaşanıyordu. Tixin, tarih kaynaklarında çoğu zaman zalim, savurgan ve halktan kopuk bir figür olarak resmedilir. Sarayda eğlencelere ve gösterişe düşkünlüğüyle tanınırdı. Onun döneminde devletin kaynakları tükenmeye başlamış, halk üzerindeki vergi yükü ağırlaşmıştı. Aynı zamanda ruhani otorite de sarsılmıştı. Çünkü atalara danışmak yerine kendi keyfince kararlarla ilerleyen bir kral figürü doğmuştu. Tüm bunlar Shang halkının inanç sisteminde büyük bir kırılmaya yol açtı. Tanrılarla kurulan bağ zayıflarken yönetime duyulan güven de sarsıldı. Bu zayıflamış ve yozlaşmış yapı batıda güç kazanan başka bir halkın yükselişini kolaylaştırdı. Zhou boyu uzun süredir Shang'ın etkisi altında yaşayan ama aynı zamanda onun zayıflığını gözlemleyen bir topluluktu. Zhou lideri Wu, Shang'a karşı büyük bir isyan hazırlığına girişti. Bu yalnızca bir toprak savaşı değil, bir dünya görüşü çatışmasıydı. Shang'ın tanrısal merkezli ve ritüellere dayalı sistemiyle Zhou'nun göğün yetkisi anlayışı karşı karşıya gelmişti. Bu anlayışa göre gök, yani ilahi güç, yönetme hakkını sadece ahlaklı ve adil krallara verir. Eğer bir kral kötü yönetirse göğün yetkisi bu yetkiyi geri alır ve başka bir hanedana verir. Zhou ordusu yaklaştığında Shang hanedanlığı kaderiyle yüzleşmeye hazır değildi. Tarihe Muye Savaşı olarak geçen o büyük çatışma işte böyle başladı. Zhou ordusu sayıca Shang'dan çok daha azdı. Ancak halkın desteği, Shang'ın iç çöküşü ve ordunun kararsızlığı sonucu belirleyen etkenlerdi. Savaş meydanında Shang askerlerinin çoğu savaşmak yerine kaçmayı veya teslim olmayı tercih etti. Kral Tixin saraydaki tüm değerli eşyaları toplayıp kendini ateşe verdi. Böylece Shang hanedanlığının sonu gelmiş oldu. Çin'de ilkokuldan itibaren Shang hanedanlığı öğretilir. Ulusal müzelerde kehanet kemikleri, bronz eserler, Fu Hao'nun mezar buluntuları büyük bir önemle sergilenir. Bu da halk arasında sessiz ama derin bir hayranlık duygusu yaratır. Çinliler Shang hanedanlığını kahramanlık çağının karanlık ama görkemli başlangıcı olarak görür. Onu kutsamazlar ama kökleri oraya dayandığı için tarihsel bir saygı duyarlar. Özellikle yazının, ritüelin ve devletin ilk temellerinin atıldığı bir dönem olduğu için ulusal kimliğin yapı taşlarından biri sayılır. Yine de tanrıların sesini kemiklerde arayan Shang hanedanı sonunda ne bir kehanetle uyarıldı ne de bir ayinle kurtuldu. Göğe hükmetmeye çalışırken toprağın sessizliğinde yok olup gitti. Ama ardında bıraktığı çatlak kemikler binlerce yıl sonra bile bir medeniyetin tarihini bugüne taşıyor.
Bir sonraki videoda görüşmek üzere.